Herkese merhabalar. Bugün fark ettiğiniz üzere stüdyoda değiliz. Türkiye'den çok özel bir misafirim geldi. Ben de birkaç yıldır burada yaşıyorum. Bir Los Angeles turu yapacağız. Güzel bir seyahat planladık bugün. Önce Santa Monica'dan başladık. İsterseniz hemen başlayalım. Santa Monica'ya gelir gelmez arabamızı park edebileceğimiz bir alan bakıyoruz. Ben genellikle ücretsiz parkın olduğu yerleri seçiyorum. Tabi burada pek çok seçeneğiniz var. Eğer deniz kıyısına kadar yürümek istemiyorsanız arabanızı ücretli olarak da park edebilirsiniz. Ama benim bıraktığım bu alanda arabanızı belirli bir süre limiti olması şartıyla ücretsiz bir şekilde park edebilir ve Santa Monica'nın içerisinden sahile doğru yürüyüş yapabilirsiniz. Buralar bence daha fazla biraz daha turistik, turistlerin gelip yemek yemesi için falan dizayn edilmiş yerler. Burası bir de aynı zamanda Route 66'in geçtiği bir yer. O yüzden hep şu insanların fotoğraf çekildiği, turistlerin fotoğraf çekildiği yazısı işte Santa Monica Route 66. Eski oteller var, Georgian. Yani sağ tarafta da ünlü pier var. Şimdi Pierre'e yavaş yavaş yürüyeceğiz. Herkesin sincap. Bu ses nasıl sincaptan çıkıyor olabilir ya? Bildiğin kuş sesi çıkarıyor sincap. Bu ses gerçekten sincaptan mı çıkıyor? Sen kuş mu zannediyorsun kendini? Haydi devam edelim. Biz de tam bir turist gibi direkt olarak bütün turistlerin ana akım noktası Santa Monica Pier. Ama bu hafta sonu pazartesi günü tatil ya, Memorial Day ya. O yüzden çok insan vardı. Normalde ben hafta içi falan geldiğimde bu kadar insan olmadı. Bak şimdi şu aşağı yokuşu inelim. Orada deli bir kalabalık var. Eğer buradan sol tarafa gidersen, şuraya gidersen Venice Beach oluyor. Ama tam bu Venice Beach'ten Santa Monica'ya kadar full insan, işte araba, otoparklar dolu. Sağ tarafa gidersen de tamamen sahil, sessiz. Baksana arabalara. İnsan yığını var, tatil de var diye herhalde. Ama tam sağ tarafa gidersen kumsal. Ben bisikletimi getirdiğimde işte şu ilk arabayı park ettiğimiz yerden en sağa doğru gidiyorum, geliyorum. Şimdi birazdan sahil. Forrest Gump'ı izledin mi daha önce? Forrest Gump. Forrest Gump'ta Forrest'ın askerlik arkadaşı işte Bubba Gump'ı, Shrimp'i kurmak istiyor. Fakat hayatını kaybediyor. Ardından da Forrest Gump, Tom Hanks, Bubba Gump Shrimps'i kuruyor ve Amerika'da böyle turistik bölgelerde falan özellikle bu Bubba Gump Shrimp, Ben hiçbir şey Bubba çekmiyorum, Gump sen Shrimp. çekiyorsun. Yalnız insan kalabalığına bak ya. Bubba Gump Shrimp. Ben niye 1.5'tayım? Hadi dönme dolaba inelim. Peki. Burada yine bir aile. Route 66. Ya biz şuraya geçelim de. İnsanlar hemen. Tam buradan gözükmüyor ama şuranın ilerisi de artık şuralar Venice Beach. Venice'de ünlü bir sahil diyebiliriz. Burası da Santa Monica. Köprüden hızlı tren olur mu? Ya yine biraz hızlı gidiyor. Yok, bu normal. Bak Ama şurada bir midem dönüşü bulandırıcı var. Bak şimdi olabilir. şu dönüşü bıraksın. Genelde çocuklar var zaten. Şurada biraz öyle bak. Tam şurada biraz aşağı tık diye düşüyor.
Şimdi bir de drone uçurmayı deneyeceğiz ama bakalım. Böyle çekme. Evet, böyle çekmedik şu an videoda. Şimdi drone'u uçurabilirsem çok güzel buradan bir fotoğraf alırız diye düşünüyorum. Çünkü arkamızda güzel bir manzara var. Evet. Şuradan uçuracağım şimdi. Buradan. Yükselerek rahat rahat güzel güzel bizi buradan takip eder. Aslında bu drone'u daha önce hiç kullanmadığımız için ilk defa tecrübe ediyoruz. Elime daha önceden ulaşmış olmasına rağmen kutusunu açıp inceleme ve uçurma şansım hiç olmamıştı. Şimdi de burada da biraz nasıl uçuyor, modlar nasıl çalışıyor bunları çözmeye çalıştık. Hatta biraz vakit harcadık da diyebiliriz. Ama drone oldukça basitti. Üzerindeki sadece modlar sayesinde telefonda hiçbir işlem yapmadan drone'u çalıştırmayı başardık. Tam her şeyi yaptık diye düşünürken meğerse yanlış modu seçmişiz. Bizi takip etmesi yerine sadece sabit kalması için bir modu seçmişiz ve burada da tabii yeniden fark edip drone'a geri dönüp modu tekrardan değiştirmemiz gerekti. Hemen drone'a ulaşıp farklı modları deneyelim dedik. Drone'a ulaşmışken de farklı modları denemek istedik. Zoom in ve zoom out modlarını bir denedik, bir göz attık. Ardından da takip etme modunu seçebilmeyi başardık ve burada da rahatlıkla drone bizi takip etti. Ayrıca çok fazla kalabalık çevremizde olmadığından dolayı da drone iyi bir şekilde bizi takip edebildi. Herhangi birine de çarpmak istemedik. Fakat drone tam bizi harika takip ederken sol taraftan gelen bir aile drone'u görmedi ve drone neredeyse sol taraftaki aileye çarpmak üzereydi ki insanları fark edip hemen durdu. Ama sıyırdı geçti de aslında diyebiliriz. Neredeyse ufak bir kaza yapıyorduk ama neyse ki kimseye çarpmadan drone'umuzu uçurabildik ve ardından da drone'umuzu yeniden çantamıza koyup yolculuğumuza devam ettik. Şuna mı? Dönme dolaba bineceğiz. En güzeli. Çocukların bindiği şeyler de çok güzel. Ya tam çocuklara özel var ya, ben çocukken bayılırdım ya, bayılırdım. En romantik olan diyelim. Çocuğa baksana, şuna tek başına binmiş. Evet, dönme dolap. Entrance burasıymış. Evet, şimdi dönme dolap için sıramızı bekliyoruz. 15 dolar. 15 dolarlık bir ücreti vardı. 2 kişi için 30 dolar ödedik. Şimdi bakalım, birazdan sıraya gireceğiz. Biraz uzun bir sıra var. Bahsettiğim üzere bu hafta sonu tatil olduğu için Amerika'da bayağı bir fazla insan kendini dışarı atmış. Ne güzel, keşke yeniden insan çocuk olabilse, şu cihazlara, şu aletlere binerken aldığı keyifler. Buradan da hemen pier'in en sonuna insanlar yürüyor. En son kısmında da ufak bir restoran var. Yalnız buradaki su benim sahillerde gördüğüm en pis olan, en olan su diyebiliriz. Sahilin ilerleyen bölümlerinde su aslında bu kadar karanlık ve kirli durmuyor. Kuşçuk tuvalet çıkışında kadınları beklemek kadar zaman alan başka bir şey yok. Harbiden bu sefer de en üstte durdu. Aslında korktuk da yüksekliği de var yani. Şu an korkmuyorum. Gelmişken bir kuma da ayağımız değil. Evet. Bayağı böyle hemen çıkıyor.
Artık Santa Monica'dan da yavaş yavaş ayrılma vakti. Buradan da Beverly Hills'i görmek istiyoruz ve Santa Monica'dan ayrılıyoruz. Yaklaşık bir 20-25 dakikalık bir sürüş mesafesinden sonra da Beverly Hills'e ulaşıyoruz. Beverly Hills'e gelinmezse zaten olmazsa olmaz turistik ikinci alan. Biz de Beverly Hills yazısının önünde fotoğraflarımızı çekildikten sonra biraz daha bu alanda yürümeye devam ediyoruz. Burada özellikle caddelerde, arabaların geçtiği caddelerde çok güzel bir manzara var ve çoğu insan bu yolun ortasında fotoğraf çekilmeye çalışıyor. Aslında çok da güvenli olduğu söylenmese de insanlar bu fotoğraf çekilme aşkı yüzünden biraz trafiği bloke ediyorlar diyebiliriz. Sağa sola biraz göz attıktan sonra da Beverly Hills'in en ünlü caddelerinden biri olan Rodeo Drive'a yavaş yavaş gitmeye başlıyoruz. Baksana arabaları böyle koymuşlar. Ben Çocuk da burayı sana fotoğraf. gösterdim ya zaten. Ha. Burası ne diyor? Matchbox. Maymun çok güzelmiş. Evet. Gerçekçi duruyor karşıda. Sanırım araba müzesi. Baksana oyuncak arabanın aynısını yapmışlar. $1.95. Şey alıyorsun. Şimdi Art Museum'muş burası. Evet. Rodeo Drive'a gelmeden Los Angeles turunun olması zaten mümkün değil. Genelde burada da işte hep ünlü markaların mağazaları falan var. İnsanlar Gucci'yi gördüm burada, orada. evet, Gucci, diğer mağazalar. Bunların hep gel geçelim. Aslında ben bu mağazaların satış yaptıkları şeylerle ilgili bir araştırma okumuştum. Yine direkt podcast'a bağlayacağım ama bu markanın büyük çoğunluğu çok zengin insanların tercih ettiği markalar değil. Sadece böyle karşılayabilecek miktarda para kazanan insanların aldığı kıyafetler ve şeylermiş. Bunun da sebebi işte iyi görünmek için. Çok pahalı. Ya ben mantıklı bulmuyorum. Hızlı moda ile ilgili zaten bir yayın yaptım. Bu moda sektörünün ne kadar insanlara aslında her şeye zarar verdiğini, Los Angeles'ta yaşayıp gelip şurada fotoğraf çekilmeden ayrılan herhalde. Ya bize karşıya geçeceğiz. Çapraz geçelim. Bu sokakta işte meşhur bir sokak böyle. Buradan da bir yere çıkmıyorsun işte bu kadar. Böyle güzel bir sokak, böyle taş döşeli. Sanki İtalya havası varmış gibi yaratılmış değil mi? Herhalde burada bir restoran var. Rodeo Drive. Şu an sıcaklık oldu. Evet, güneş açtı ben dedim ama birden sonra yine saldı. Evet, Rodeo Drive'da böylelikle tamamlamış olduk. Via Drive ve Rodeo Drive'da böyle bir turladık. Arabamıza geri dönelim. Şimdi bundan sonraki lokasyonumuz da Walk of Fame. Hollywood'a gideceğiz. Ama önce bir yemek yiyelim. Ben çok acıktım. Sonra rotamıza devam edelim. Evet, arabamıza doğru ilerleyelim. Şimdi de ağaç ne kadar güzel değil mi? Baksana. Gövdesine bakar mısın? Evet. Cidden çok güzel. Harbiden ya. Niye insanlar böyle şeyler yapıyor? Evet. Gerçekten de güzel. Santa Monica'yı ve Beverly Hills'i gördükten sonra artık bir sonraki rotasyonumuz olan Hollywood Walk of Fame'e gitmek istiyoruz. Ancak karnımız oldukça acıkıyor ve genellikle
Hollywood'da aracı park etmek oldukça zor bir şey ve park ücretleri oldukça yüksek. Bunun için de Hollywood Bulvar'ın birkaç cadde aşağısında yer alan bir yere aracımızı park ediyoruz. Burada da Kaliforniya'da çok meşhur olan In-N-Out Burger'ı deneyeceğiz. Günün de neredeyse yarısını bitirmiş durumundayız. Kısa bir mola verdikten sonra ve yemeğimizi yedikten sonra da Hollywood'u gezmeye başlayacağız. Evet, üçüncü durağımız. Kaçıncı, dördüncü durağımız? Walk of Fame. Burası en ucuz hediyelik eşya alacağın yer burası. Diğer bütün yerler en son girelim ama bayağı vakit alıyor. Bak, $10 şu tişörtler var işte. Los Angeles, Kaliforniya. Evet, insanlar hediyelik eşya için alıyorlar. Bak şimdi burada Michael Jackson'ın imzası vardı şurada. Yanlış hatırlamıyorum ya, Jackie Chan de vardı şu. Şurada olması. Evet. Ben Michael Jackson'ı görmüştüm burada ve de Jackie Chan'i görmüştüm sanırım da. Nerede? Bak, mesela ayak izleri var. Şu an. Evet, ben de arıyorum da göremiyorum. Kim? Biri fotoğraf çekiliyor burada ama. Dwayne Johnson. Dwayne Johnson'ı şu. Şu. Robert De Niro. Johnny Depp var. Bak Johnny Depp şurası. Hunger Game. İmzalarını atmışlar. Ayak izleri. Burada ben geçen geldiğimde şurada bir lazer show vardı şu posterin olduğu yerde. Şu an yok herhalde. Gel devam edin. Alışveriş merkezi. Buranın sol tarafı da alışveriş merkezi. Robin Williams. Robin Williams vardı. El Kaptan, burası da işte gece çok ışıl ışıl oluyor. Baksana Transformer. Görüyor musun? Ufak çocuk da. I think some things don't change. Yalnız biz isimlerin tersi yönünde yürüyoruz. Ha, gerçi şu yönde de varmış. Matrix'teki ismi ne kadar zor. O adamın da hayat hikayesi çok acayip aslında. Evet, söylemiştim bir yerde. İşte insanlar dans ediyor, şov yapıyor. Kimisi şarkı söylüyor. İşte kimisi yemek satıyor. Ha. Genelde hep işte sosyal medya falan insanlar tam şu köşede karşıdan karşıya geçerken video çekiyorlar. Bir özelliği var mı bana sorarsan yok ama bu köşe o şeyiyle meşhur. Söyleyeceğim şu. Burası kadar, bu taraftan geri dönelim. Şurada fotoğraf çekiliriz hem. Ama buradaki en güzel kıyafeti gerçekten Transformers şey yapmış. Burası da insanlar buradan da fotoğraf çekiliyor. Şu arkada burası oluyor. Gece çok güzel. Bu binayı komple aydınlatıyorlar. Evet, burada da büyük bir alışveriş merkezi var. İnsanlar da burada fotoğraf çekiliyor. Neden? Hollywood yazısı içinmiş ama o kadar uzakta ki şimdi yaklaştırayım. Büyük ihtimal yaklaştırınca bile zor
göreceksiniz. Hatta ağaçtan dolayı gözükmüyor. 2 tane O yok şu an. Şimdi biraz mola vereceğiz. Sabahtır gezmekten birazcık yorulduk. Şurada bir oturalım. Bir şeyler içelim. Gezimize devam edeceğiz. Hava sabahtan çok kötüydü. Bak şimdi ne güzel. Yalnız tepesi de ne gidiyormuş buranın da. Bak binayı ne kadar güzel boyamamışlar mı? Ta en üste kadar bir de boyamışlar, yani renklendirmişler. Baksana. Gelmişken de hediyelikçileri tek tek gezelim dedik. 5 dolara böyle hediyeler, hediyelikçiler var. Los Angeles plakası. Şapka aşkı nedir ya? Baker şapkası. Hep Hollywood değil mi? La La Land. Ha, bu gece karanlıkta şey oluyor. Yeşil oluyor ya, öyle şeyler vardı ya küçükken. La La Land. Evet, evet. En son giderken ufak hediyelik. Ama yine de gezdiğimiz iyi oldu. Kobe Bryant'ın heykelini yapmışlar. Hayır canım, çekilmek için değil. İçeri girmek için bilet alman gerekiyor. Marilyn Monroe varmış burada. Onlara da çekilmemiz lazım. Yoksa asla. Bu da çok güzel yapmışlar ya. Ticaret bu yani. Buraya gel, kendi ismini yaz. Bütün harfleri getir. Çok da ilgi çeker. Gerçekten de ilgi çekici yani. Bence güzel, başarılı bir düşünce. Evet, bu sana harbiden güzel yakıştı. Ama benim stilimle kimse yarışamaz şu an benim stilimle yani. Walk of Fame de böylelikle bitmiş oldu. Şimdi nereye gidiyoruz? Hollywood yazısına gidiyoruz. Oradan da Urban Lights diye bir yer var, oraya gideceğiz. Gece bir de bu ışıkların hepsi yanıyor. Burada görüyorum, gerçekten güzel fotoğraflar çekilenler var. Ya, sarı ışıklar yanıyor sadece tepesinde gece. Herkes güzel güzel pozlar veriyor. Baksana kız ne güzel. Bale kıyafeti. Burası da girişi. Buraya bilet alıp işte modern art yazıyor. Ama tabii bugün gidip burayı yapma şansımız yok. Sadece buradayız. Bir güne her şey sığdı. Bir güne bu kadar her şey sığdıramaz. Urban Lights'ı da gezdikten sonra artık Hollywood Sign'ı görmek istiyoruz ve yolumuzu Hollywood Sign'e çeviriyoruz. Bu bölgede de aslında Hollywood yazısının çok dibine gitmek oldukça zor, çünkü park alanı bulmakta zorlanıyorsunuz. Ben daha önce gittiğim ve Google Maps'te kaydettiğim bir lokasyonu hemen telefonumda açıyorum ve bu lokasyona doğru ilerlemeye başlıyoruz. Yolun en son kısmında ise biraz yokuş çıkmanız gerekiyor. Ben ilk defa buraya geldiğimde çok eski bir araba kullanıyordum ve arabam hatta su kaynatmıştı ve bu dik yokuşlarda beklemek zorunda kalmıştık. Özellikle hafta sonları da bu istikamette oldukça fazla trafik olabiliyor. Ama neyse ki bugün bizim gittiğimiz vakitte şu an çok fazla insan yoktu ve rahatlıkla bu yokuşta çıkıp istediğimiz lokasyona ulaşabildik. Tam Hollywood yazısına varmıştık ki bir polis aracı gördük ve artık buralara park etmenin yasak olduğunu söylediler. Hatta yolun bir kısmında tamamen kapatılmıştı. Yaklaşık 1-1,5 sene önce ben buraya geldiğimde herhangi bir böyle park yasağı yoktu. O yüzden insanların çoğu bu yokuşun birkaç cadde aşağısına arabasını park edip bu mesafeyi yürüyerek çıkmak zorunda kalıyorlarmış. Bakalım, Hollywood yazısının dibine geldik neredeyse.
Evet. Evet, tam buradan. Hollywood Yasası'nı da ziyaret ettikten sonra artık son lokasyonumuz olan Griffith Observatory'e doğru yola çıktık ve burada da gün batımını izlemek istiyoruz. Yalnız burada da park sorunu oldukça büyük ve biz de arabamızı bayağı bir aşağı park etmek zorunda kaldık ve yokuş yukarı yürümeye başladık. Yaklaşık bir 20 neredeyse 25 dakikalık yürüyüşün ardından da Observatory'e ulaştık. Evet, şimdi burada belli ki herkes çektiğine göre çok güzel bir manzara var. Biz de bu güzel manzarayı çekelim. Güneş daha henüz batmamışken. Biraz nefes nefese kaldık ama çok az daha yol var. Şu binaların olduğu kısımda Downtown LA. Yanından geçmiştik, evet. Ta şuraya kadar yürüyeceğiz. Observatory'nin. Harika bir yürüyüş yolu. Bak şimdi bir de Los Angeles manzarasının en güzel gözüktüğü yer aslında da birazdan da ışıl ışıl olunca buralar zaten. Oraya kadar Evet. Biz de ta şuraya kadar Observatory'nin en üstüne kadar yürüyeceğiz. Ama hadi gün batımı batmadan yürüyelim. Araba süfren burada durduğu için balata kokusundan ben aldım. Evet, çok az kaldı. Birazcık daha yürüyoruz. Bir kilometre daha. Evet. Ama tatil ve hafta sonu olmasından dolayı ben 2-3 defa geldim buraya daha önce. Evet, giderek kalabalık, insan sayısı da artıyor. Ah. Baksana. Bu abla da her kareyi tek tek alıyor ama şu an çektiği yerde Hollywood yazısı var. Ama şimdi göstereceğim de biz bir ara buraya geldik, güvenliğe soruyoruz. Bilmiyoruz tabii, ilk defa geldik. Ya Hollywood yazısı nerede? Herkes Hollywood yazısı burada diyor. Şurada bir yazı var. Görmek için. Yani gören kör olur yani şunu. yol görünüyor. Hayır, biz onu şey zannettik yani. Bayağı herkesin çekim yaptığı şu ilk gittiğimiz yer var ya, Hollywood yazısı. Biz öyle bir şey bekliyorduk. Evet, ilk geldiğimizde burayı bilmiyoruz. İnsanlar Hollywood sign buradan da gözüküyor, yazıyor. Halbuki evet, en tepeye geldik. Şimdi yalnız arabalar bak, buraya izin veren ne şanslı. Buraya park ediyorsun. Bizim gibi 3 mil yürümene gerek yok. Evet, Observatory'ye geldik. Burada Adele'in yaptığı konser harikaydı. Bir de onu tabii önceden kaydetmiş, sana atmıştım. Evet, şimdi buradaki insanların hepsi şu Hollywood'u yakalama çabasında olan ama buradan 96 zoom'la anca. Evet, seni burada hemen çekelim. Buradaki sıra Angel City'nin önünde, değil mi? Burada inanılmaz zoomlarla. Gel arkasından dolanın. Çok sıra var. 2 kanat için beklenmez. Yavaştan ağarmaya başladı. Yok, ağarmaya başladı denmez aslında. Yavaş yavaş gün batmaya. Tam bu noktadan mı izliyoruz? Şuranın ucuna gidiyoruz. Buranın arka kısmına gidiyoruz. Şimdi içeri gireceğiz burada. İçeride bir tane mesela, burası gözlem evi. Ve içeride diğer gezegenlerle insan ırkının nasıl başladığı, gezegenin nasıl başladığı ilgili harika şeyler var. Onlara da bir göz atarız. Saat 8'de gün batıyor. Yarım saat sonra da gün batımını buradan izleriz. Ama herhalde ben yazın gelmiştim. Gün tam şuradan batıyordu. Bu binanın arkasından batıyordu. Şimdi şu dağların oradan batıyor.
Baksana. Evet, drone'umuzun şarjı bitti. Tam yerinde. En çok ihtiyacımız olan dönüşte. Ama biraz karanlık olur dönüşte. Gün batacak çünkü. Baksana insanlar burada bayağı bildiğin piknik yapıyorlar. Şimdi içeriye girelim. İçerisi de çok güzel. Bu binanın arka tarafında bütün Los Angeles görüyorsun. Işıl ışıl oluyor. Nasıl? Evet, mezuniyet fotoğrafı için gelmişler herhalde. Şimdi içeride büyük bir kütle var. Dünyanın dönme hızıyla alakalı bir şeyi simgeliyordu. Evet, bayağı kalabalık zaten. Yukarıda bir şeye bağlı. Bir ismi varmış. Focula Pendulum. Burada bir şov yapıyorlar, onun için bilet alırız. Ama önce gezelim, günü batıralım. Zaten kalabalık. Burada da teleskoplar falan var. Şu, ya bunu hareket ettirebiliyordun, ben öyle hatırlıyorum ama mesela clockwise şu an çalışmıyor. Evet. Ben bir defa geldim, hareket ediyordu. Teleskopun yönünü ayarlıyorsun işte şu tuşlarla basıp sağa sola ileri geri. Bu da teleskopun aynı buradaki teleskopun bir modeli. Şu an burada olan aktif teleskopun modeli. Şimdi gel dışarıdaki manzaraya bak. Şehir merkezine falan. Bir de tam şimdi akşam gün battıktan sonra burası ışıl ışıl olacak. Aslında o ışıkları Evet, burada da insanlar tam köşeden bu güzel gün batımını izleyecekler. Bence şu tepeden gidelim. Hem de koca bir günü yedik. Ama bir günde Los Angeles'ta yapılabilecek neredeyse her şeyi yaptık yani. Evet, gün yavaştan batıyor. Harika bir gün geçirdik bugün yani. Çok güzel bir gün oldu. nereden izleyeceğiz? İstediğimiz yerden izleyebiliriz. Herkes şu gün batımında. Ya şuraya geçelim işte. Hollywood yasının az ilerisinde, evet. Şimdi bugün batıyor. Ama akşam güneşi ne kadar güzel bir şey. Bana mesela akşam güneşi hep şeyi hatırlatır. Beni güzel aslında yani. Her gün bir gün daha bitiyor ömrümde. Mesela işte güzel bir gün geçiriyorsun aynen. Bir daha bugün hiçbir zaman tekrarı yok yani. Şu yaşın, şu enerjinin, şu sağlığın, çoğu şeyin. O yüzden bir günün daha böyle bittiğini görmek ne bileyim biraz aslında üzücü bir şey. Bence burada yasaktır. Neden? Burası bir gözlem noktası. Bizim uçurduğumuz drone bizden 7-8 metre öteye gitmiyor. Ama bu bayağı yükselebiliyor. Evet. Gözlem evi olduğu için sıkıntı olabilir bence. Çok fazla insan. Buraya ücret ödeyecek. Evet, yani sonuçta en nihayetinde şunun tepesinde gerçek bir gözlem evi yani. Şu şey teleskop var. Gerçek aktif çalışan bir teleskop var. Yıldızları izleyen, eden. Tabii burada bir sürü deneyler yapılmış. Şimdi içeri girince görürüz. Şey var. Bir aydan gelen bir parça, meteordan düşen gerçek bir parça var içeride. Evet. Onlara şimdi tek tek bakarız. Ama önce şu güzel Manzaramızı izleyin. gün batımını izleyelim. Bir günümüz daha geride kaldı. Ama burada Akşam dinlenmek güneşi istiyorum. arası. Değil mi? Çok serin güzel bir hava var burada şu an. Tam da gün batımında. Yavaş yavaş batarken. Batarken ufukta bir Şu an hangi akşam. Akşam güneş.
Akşam oldu. Aynen. Bırakıp gitmişsin. Yavaş yavaş ışıklar yanmaya Yavaş yavaş ışıklar buradan aydınlanmaya başladı. Ben konuşmama devam edeyim. Ne diyorduk? Ne diyordum? Ölüm. Burada. Ölüm, evet. 3 günlük dünya işte. Öyle. Yani halbuki İyi ki cesaret edip geldin. evet, iyi ki geldim. İlk defa okyanusu geçer gibi. Volkan Konak'ın öyle bir şiir söylüyordu. İlk defa ekmeği tuza banar gibi. İlk defa okyanusu Sen burada geçer bana bir şiir gibi. okursan. Canım sen de şimdi bir parça söyledin diye hemen Ya. o kadar aklıma geldi. Şey yapmıyorum. Ne geliyor? Şarkılar geliyor. Ben şarkıları çok sevdiğim için. Günü batır. Ama çok güzel batıyor gün. Harika batmıyor mu ya? Baksana dağların ardından. Şimdi ben yıldızları da görmek istiyorum. En çok yıldızları görmek Buradan istiyorum. aslında çok ışık var. Buradan o kadar güzel yıldız gözükmüyor ama şimdi şehir birazdan solumuzda ışıl 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 olmaya başlayacak. Aslında şey de ne kötü ya. Her insan bak şu anı yaşamaktansa telefonundan bakıyor. Yani şu an ben de belki kayıt yapıyorum ama bence şu insanın çok büyük kısmı buradaki anın %10'unu sadece Evet, zaten insanlar yaşayabiliyor. Fotoğraf çekilmeye gelmişler. Fotoğraf görmedin mi? çekilmeye yani. Ama Ya şu gün fotoğraf batımını evet. Tamam insanlar tabii ki çekilsin. Ben karşı değilim buna ama ya şu güzel an anılar biriktirmek. Evet. Ama anıları da yaşamak da gerekiyor. Bunlar hep fotoğraf. Görmedin mi orada? Hep fotoğraf çekiliyor. evet. Ya sosyal medya kullanmadığı için sosyal medya kullanınca sürekli bir şey yükleme ve bir anı orada paylaşma şeyine yakalanıyorsun. O anı Ben anımı yaşıyorum. Tamam. evet, o anı paylaşmak artık o anı yaşamaktan daha önemli hale Tabii ki de geldi. birkaç tane Ha, tabii ki. İnsandan geliyor. Birkaç sun. Ne yapalım? Dünyanın bir diğer köşesine gidiyor şu an güneş. Görüşürüz. Türkiye'ye mi gidiyor? Şu an Türkiye'ye. Şimdi burada dünyanın başlangıcıyla ilgili bir şey var. Koridor var. Ya inanılmaz bak. Evren ne zaman başlıyor ve biz ne zaman kaç milyar yıl sonra var oluyoruz. Bak şimdi şu Big Bang, tamam mı? İlk defa Big Bang yaşanıyor. Ardından diğer büyük olayların hepsi oluyor. Bak şimdi ne kadar yürüyeceğiz. Devam ediyor. Lights full on. Bu diğer olaylar gerçekleşiyor. Hala zaman tüneli devam ediyor. Gel devam edelim. Şimdi Big Bang oldu. Bak 4 milyar yıl, 5 milyar yıl. Hala insanlarla hiçbir şey yok. 6 milyar yıl. Gelelim 7 milyar yıl. Dünya ne kadar uzun süredir var yani. İşte ikinci bir olay. Making a Neighborhood denmiş. İlk defa bir canlı varlığı ama insan değil tabii ki. Yani bu bile 3.5 milyar yıl önce. Big Bang'in oluşundan 10 milyar yıl sonra. Ve düşün, insanlık şu noktadan sonra da insanlık ilk defa atalarımız oluşuyor. Düşünebiliyor musun? Bütün bu yol kaç milyar yıl sonra insan. Evet. Kaç milyar yıl sonra insan. Ne kadar acayip değil mi? Şimdi burada da evet. Bak şimdi çok harika şeyler var. Bütün gezegenleri evet, gezegenleri burada bu şekilde yapmışlar ve bir bahsetmiştim ya şey var. Terazi senin mesela diğer gezegenlerdeki ağırlığını gösteriyor. Şimdi
Neredeydi? Bak şu kızın yaptığı şey. Mesela şuna gel. Çık buraya mesela. Evet. Üstüne gel. Satürn'deki ağırlığın 150 pound şu an. Mesela ben şeye çıkayım. Uranüs. Uranüs'te ben 180. Çık bakalım sen kaç çıkacaksın? Sen 110 çıktın. Bir tanesi çok hafifti. Plüto'ya bakalım. Plüto'da hiçbir şeyim. 5 pound falan. Sen de öyle. Ya da çalışmıyor diyecektim. Bak Plüto'da yani bir zıplasam bir daha yere ulaşamaz. Buradan da videoları işte Plüton'un ne zaman keşfedildi? 1930'da keşfedilmiş mesela Plüton. Ve gezegenlerin de her bir gezegenin de bir tane maketini yapmışlar. Bu da depremi kaydeden cihazı geliştirdik. Sismograf, evet. Nasıl çalıştığını falan onu bilmiyorum. Net olarak söyleyemem ama nasıl yapıldığını açıklıyor herhalde. Bu şu anki uzay istasyonundan aktif olarak bu görüntü geliyormuş. Dünya Uzay İstasyonu'ndan gerçek anlı görüntüymüş. Meteorların, gerçek meteor parçalarının örnekleri burada var ve nereden toplandığını da her birini tek tek burada gösteriyorlar. Resimleriyle beraber. Başka bir meteor örneği. Çok ilginç değil mi? Parçalanarak. Evet. Ama görünen o ki. Böyle yazıyor baksana. Belki gösterim amaçlı olabilir, evet, bilmiyorum. Sanki metalden. Şu parça aydan getirilmiş. Ha. Baksana. Bak bu gerçek Dokunamıyorsun. Anladım diyorsun. Ya bak şimdi. Sen benimle dalga geçiyorsun. Hayır Bu da ya, meteor dalga değildir geçmiyorum. bence ya. Sanayide yapmışlardır diyorsun. Olabilir. Bu meteora benziyor şimdi. Canım bu aydan gelen bir parça meteor değil mi? İşte ne? Technical, 4.6 billion years old, which makes it slightly older than the Earth. Gerçekten evet. Wow, that's amazing. And iron comes from supernova explosions. So you're holding a piece Wow. of what was an exploded star. When it came in and hit the Earth, it was part of an object that was bigger than this room. So the moon model can get to 3 stories high. And you put the real pieces here? And it Wow, hit the Earth about amazing. 50,000 years ago and it left this crater outside of Winslow, Arizona. That's about 3/4 of a mile wide, 560 feet deep. Wow. You could throw a 50-story building into that hole. Oh, amazing. And this is just tiny pieces. It's really heavy. Yeah. Yeah. So imagine this room, 3 stories high. That Yeah. made out of Wow. coming in at a speed of about 26,000 miles an hour. Wow, that's amazing. Thank you, appreciate it. Yeah, well, Ben tam anlamadım. Oradaki gerçek. Dedi ki evet, gerçek parçalardan oluşmuş. Hatta o parça o yüzey Arizona'da vurduğunda o bizi gösterdiği o büyük delik yapmış. İkisi de, hayır, hepsi gerçek parçalar dedi. Evet, şimdi bak gün battı. O kadar tatlı, pembemsi bir hava var ki. İnsanlar da burada oturuyor. Ya az oturalım şurada ya. Hemen 2 sandalye. Griffith Observatory'de gezdikten sonra artık bizim için günü bitirme vakti. Yalnız buradan ayrılmadan Los Angeles'ın ışıl ışıl olan manzarasını buradan son kez izlemek istiyoruz ve artık yorucu bir günü daha bu şekilde geride bıraktık. Biz bu seyahati yaparken oldukça eğlendik. Umarım sizler de izlerken keyif almışsınızdır. Evet. Baksana Los Angeles'ın ışıklarını da yakaladık. Işıl ışıl olmaya başladı. Elektrik de ne acayip düşünsene. Tesla'yı geçtik. Ha.
Elektrik olmasa düşünsene. Şu anki teknolojimizin hayatımızda hiçbir şey olmayacaktı yani. Bir insanın bunu bulması ve gerçi insanlığın birikimi elektriğin bu hale gelmesi de ne acayip. Hiç olmadığını düşün. Hiç olmadığını düşün Dün ya. gece. Hiçbir teknoloji gelişen yani çoğu teknoloji gelişemezdi.